Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle yepyeni bir tier list videosuyla karşınızdayım. Bugün bir baktım böyle bir ne yapsam ne etsem diye. Normalde summoning videosu çekecektim. Burada diyor channel alacağım da hani PT manipülasyonu o bu derken onun banner'ı yarın geliyor galiba. O yüzden onun videosunu yarın çekeceğim. Bugün de bir şeyler yapmak istedim o sırada. Dedim bari oyundaki tüm klaslardan başlayarak şöyle bir tier list yapayım. Ve ilk klas olarak da yukarıdan aşağı doğru ineceğim işte. Hepsini tarayacağım buradakilerin. Şu unnameable'lar hariç. Onları şey yaparım muhtemelen Lord tier list yaparım bir tane de ekstra. Orada kullanırım. Ve watch kartlarla ilk videoma başlayacağım bugün. Yani şurada tier listi de göstereyim size. Top tier çok iyi. Orta kötü, bir de oyunda hiçbir şekilde kullanmayacağınız çöp diye ayırdım. Bu arada 4 yıldızlı char'ları da aldım. Yani oyunun başında falan ya da oyunun belli ileriki kısımlarında işinize yarama ihtimali olan 4 yıldızları falan da değerlendiririz. Hem progression ilerleme için de iyi olabilecek char'ları burada konuşmuş oluruz diye. Onları da listeye dahil ettim. 3 yıldızları almadım. Zaten oyunda 3 yıldız kullanım süreniz böyle bir oyunun ilk 5 dakikası falan oluyor genelde. O yüzden 4 ve 5'leri aldım sadece. Aktif bir düzgün tier list olmadığı için char'ların portalini buradan aldım. O yüzden hani bazılarının fotoğrafları sönük kalması tamamen bendeki varlıklarından kaynaklı. Kusura bakmayın onun için. Diyerekten ilk çarımız olan Lordlardan biri Laya ile başlayalım. Şimdi önce anlatayım, ondan sonra tier'a koyayım. Dostlar, Laya dediğimiz karakter gayet güzel, eski bir karakter. OG biraz. Ama OG olmasına rağmen şu gün bile hala işlevi mevcut. Kendisinin ultisinde alanındaki herkese rage regen, öfke yenilemesi ve hasar artışı muhabbeti var. Aynı zamanda heal da veriyor. Ultisinde anlık bir öfke yenilemesi hemen sağlıyor %10 şekilde. Ondan sonra da belli bir süreliğine 10 saniyeliğine rage regen veriyormuş. O ultisi süresince hasar artışı da mevcut. Bir de aynı zamanda kendisi de Lord olduğu için Lord bonusu var ki gayet de güzel bir Lord bonusudur. Belli aralıklarla Faction'a ait olan herkesin hasarı ve healing bonusu %50 artıyor 20 saniyeliğine. Ayrıyetten hani bir takım üyesi iyileştirildiği zaman da 10 saniyeliğine %25 daha fazla vuruyor. Hiç kötü değil. Kendisinin zaten kullanımları mevcut. İşte Drake'de falan fazlasıyla kullanılıyor. Kendisinin şeyi vardı, stratejisi vardı bir. Laurel'la falan Nightmare 4'ü geçmek için 50k atmak için kullanıyordu insanlar. Oralarda mevcut. Şeyde kullanabilirsiniz, Apok'ta. Void Rift'in çeşitli yerlerinde kullanabiliyoruz. Faction Trial'lar da bayağı iyi zaten. Kendisi o yüzden fazlasıyla iyi bir karakter diyerekten top tier'a koymayacağım. Çünkü top tier'da çok çar olsun istemiyorum. 3-4 tane koyarım. Çok iyiye koyabilirim. İkinci çarımız bir başka lord olan Ingrid. Dostlar, Ingrid inanılmaz iyi bir karakter. Kendisi hem Watcher hem Arbiter, zaten oyunun görece en iyi iki klasını aynı anda taşıyor. Ultisi mod değiştirme sadece. Normal düz halinde böyle şurada gördüğünüz hat boyunca dahliye gibi dümdüz bir alana vuruyor. Keza her 5 vuruşta bir de alan hasarı patlayaraktan böyle o şeyin etrafına da vurabiliyor. Hattın etrafına. Ultiyi bastığınızda da şöyle ufak karesel bir alan şeklinde şu şekilde herkese yıldız atmaya başlıyor tek tek single target. İnanılmaz güçlü. Çok fazla hasar var. Burada kendisine verdiği stackler var. Stackler damage boost falan sağlıyor. Belli bir siteye ulaşınca aşırı yükleme moduna giriyor. Çok daha hızlı vurmaya başlıyor, sonra yakıyor. Radiant Erosion dediğimiz zamanla hasar veren, true damage vuran bir etkiden uyguluyor. Keza Arbiter olduğu için Arena Boost'u da var. Bir de kendisi Lord. Bunun Lord bonusu yukarı kısmı aynı zaten. Laya ile alt taraf değişiyor. Ingrid doğrudan düşmana bir hasar vurduktan sonra takım arkadaşları da 3 saniyeliğine o düşmana %20 ekstra vuruyor. Bu da bayağı güzel bir Lord yeteneği. Ve Ingrid'i kullanabileceğiniz yerler yani neredeyse her yer, büyücü ihtiyacınız olan her yerde işinizi görüyor. Çünkü
hem aşırı uzağa düz bir hatta da vurabiliyorsunuz hem de yakındaki düşmanlarla ilgilenmek isterseniz sağınızdaki solunuzdaki ultiyle mod değiştirip o şekilde de iki türlü inanılmaz hasar vurabiliyorsunuz. Awaken'ları da çok güçlü. A3'ünde falan aşırı yükleme modu için gereken düz vuruşu düşüyor sayısı. Yani o hasar patlamalarını çok daha çabuk elde ediyorsunuz. Fazlasıyla güçlü, fazlasıyla tavsiye edilebilecek, her yerde kullanabileceğiniz güzel bir karakter. Ay, Ingrid'i mesela top tier'a koyacağım. Yani hesap değiştirir diyeceğim karakterlerden bir tanesi. Sırada eski aslanımız, meta'ya yenik düşmüş olan Regulus'umuz var. Regulus bir tank. Oyunun çıkışıyla çıkmış olan eski de bir tank. Ultisinde yüzdelik hasar artışı kazanıyor kendisi ve... Değil mi? Ha, aynen. Kendisi %40 ekstra can kazanıyor. Ve etrafındaki dostlarının yediği hasarı şu alan içindeki kendisi alıyor. Kötü bir ulti değil. Şu gün bile iş yapabiliyor. Yüzdelik can artışı dediğimiz olay yer yer iyi olabiliyor. Her 14 hasar yediğinde de blokladığı herkese stun falan atıyor. Çok iyi bir yetenek değil. Ha, bir de böyle bir özelliği var, işte unyielding tarzı. Canı %10'un altına düştüğü anda 8 saniyeliğine hiçbir şekilde hasar almıyor. Her deploy'da bir kere olacak şekilde. Yani kötü bir çar değil. Böyle leştir, asla kullanmayın falan, ama şu an artık günümüz metasında Regulus'tan çok çok daha iyi tanklar mevcut oyunda. Çok fazla alternatif var bir şeyi bloklamak istiyorsanız. Yani 4 yıldızlı Oleg bile Regulus'tan yeri geliyor, daha çok iş yapıyor. Keza unyielding mekaniği de Malvira dediğimiz karakterde sınırsız şekilde var mesela. Ayarlayabilirsiniz. Brokir'de var. İşte Khadgrim'de olması lazım. Hani belli başlı çarlarda, Torador'da var. Mevcut olduğu için böyle o kadar özel de değil. Biraz da eski kalmış bir karakter ama hani ortaya koyarım. Tank ihtiyacınız olduğunda işinizi görür. Bir raddeye kadar. Ama daha iyi seçenekler mevcut. Yao Chen sıradaki çarımız. Zaten geçen limited karakter şeyinden de bahsetmiştim. Ya oyundaki en iyi, hatta direkt şöyle en tepeye koyayım Ingrid'in üstüne. Oyundaki en iyi 3-5 Lord olmayan çardan bir tanesi kendisi. Hem fiziksel hasar azaltma, hem büyü hasarı azaltma, hem heal basma, hem hasar boost'u, hem zırh yok sayma. Defense penetration da olması lazım. Aynen, penetration increase. Yani çarda ne ararsanız var. Bir kitle her şeyi yapabiliyor. 6 cost zaten. Koyması bedava. A1 yaptığınızda inanılmaz bir alan kazanıyor. Oyunun en iyi uyandırmalarından bir tanesi. Lubu'yu elde ederseniz kendisi de AoE'den daha az hasar falan yiyor. Öyle bir bağlılık yeteneği de var bond skill'e. Yani gerçekten her yerde kullanabileceğiniz, bildiğiniz her yerde. Buradaki şey skorlarına çok bakmayın siz. Review skorlarına. Burası değişkenlik gösterebiliyor. Oylayan insan sayısına, şeye göre falan. Burada AoE DPS'e 4-8 demiş mesela, ama her AoE DPS takımında, her single target DPS takımında falan kesin şu an görebilirsiniz. Çok güçlü, çok iyi bir karakter. Her türlü işinize yarar. Oyunun başı sonu fark etmiyor. Her türlü ihtiyacınızı karşılayan, çok flex, çok iyi. Mükemmel bir karakter. Oo, Krak. Krak. Yani şöyle yapalım öncelikle. Daha yeni buff aldı. Bu bir de 22 kostu. Bunu koyması bu arada bunu 19 yaptı oyun şey. Developerlar utanıp da. Yani inanın hayatta hiçbir şey değişmedi. Hani oyunun en kötü, en işlevsiz çarlarından bir tanesi. Hiç anlatmaya bile uğraşmayacağım. Ciddi söylüyorum. Atıyorum oyunun başındasınız. Krak çıktı. Kullanmayın. Ya basmayın. 4 yıldızlı karakterler inanın daha çok işinizi görür. 19 cost bir kere bir marksman'a göre. Çünkü şey değil. Piercer falan olmadığı için çok pahalı. Ve koyduğunuzda da asla hiçbir özelliği yok. Ne bir hasarı var, ne bir şeyi var. Fena işlevsiz, fena boş bir karakter. Keza ultisi bittikten sonra da Misfire'a falan giriyor böyle. Kendine debuff da uyguluyor. Yetmez. Hani çok iyi karakter de kendisine bir de şey yapıyor. Debuff uyguluyor. Nerfliyor kendisini. Çok rezil bir çar.
Hiç ellemeyin, elinizi sürmeyin. Oyunun başında ilk gün bile çıkarsanız şeyden asla işinize yaramayacak boş beleş bir çar. Sonra Ireless. Ireless oyundaki hani en böyle iyi diyebileceğiniz 3 tane healer saysanız muhtemelen içine koyarsınız. Öyle bir karakter. İnanılmaz iyi bir çar. Keza verdiği insanlara ekstra heal özelliği, işte physical damage reduction, magic damage reduction falan veriyor. Aynı zamanda Rage Regen de sağlıyor. Ultisinde bir kişiye Healing Prayer etkisi uyguluyor. Bu da çok güçlü bir şey. %75'in altına düştüğü anda canı anında %300 falan can yeniliyor. Keza birini öldüğünde öldürtmeme özelliği de var. Ve Serene Breath dediğimiz özelliği taşıyorsa 3 saniyeliğine hasar almaz da oluyor kendisi. Bu yeteneği güçlendirdikçe süresi de artıyor. Serene Breath dediğimiz özelliği de her heal bastığında verdiği için yani garanti bir özellik. Çok güçlü. Riven Halt'ı varsa keza ulti bastığında 100 atak speed de veriyor. Tüm bunları yapmakta kalmıyormuş gibi. Ha bir de Elovin gibi Rage Regen sağlama özelliği var kendisinin. Direkt koyduğunuz anda. Ha bir de heal verdiği çarlara %1.5 olaraktan %0.5'ten 1.5'a çıkartıyor. Rage Regen de ekstradan artıyor. Çok iyi bir karakter. Çok fazla kullanım alanı var. Yani heal istediğinizde size bunu en rahat ulaştıracak olan ve heal vermekle kalmayıp hasar azaltmalar sağlayan, atak speed veren bağından, öfke enlemesi sağlayan, öldürtmeyen, işte saydıkça saydık özellikler olan çok sağlam bir healer. Zaten burada da görebilirsiniz 5-0'ları. Her yerde kullanılıyor. Heal ihtiyacınız olan her yerde number one seçeneğiniz olabilir yani. Top tier'a koyar mıyım? Top tier'a sanırım koyarım ya. Top tier'deki char'lar düşündüğümden bir tık daha fazla olacak. Sanırım bir de yaptığımız class gereği iyi bir class yapıyoruz. Şu ikisinin altına koyabilirim. Sırada bir başka char'ımız Eunomia. Eunomia biraz daha farklı. Class'ları yine Ingrid gibi çok iyi. Arbiter Watcher. Eunomia'nın heal'larının birbirleri arasında sekme özelliği var. Ve her sekişte de daha fazla falan heal'lıyor. Ultisinde de atak speed veriyor. Alandaki herkese. İkinci kez bastıktan sonra da bu atak speed kalıcı oluyor verdiği. Kendisi aynı zamanda alanındaki dostlarından her 40 saniyede bir, ki bu 30'a kadar düşebiliyor max seviyesinde, alanındaki 3 dosttan tüm debuffları kaldırıyor. Gayet iyi bir özellik. Dispel özelliği, defensive dispel özelliği özellikle oyunun çeşitli yerlerinde falan, özellikle Apok'ta aklıma gelen ilk o geldi. Fena lazım olan bir şey. Zehir kaldırmak cidden lazım. Çünkü ilerlenmiyor. Hatta ultisindeyken alanındaki herkese şey atıp süresini yarıya indiriyormuş. Tekrar triggerlanma. Gayet güzel. Ve ultisi süresince de heal bastığında verdiği heal topu bir kez daha sekip daha da fazla heal veriyormuş. Şu arenada da 5 cost daha ucuz. Bir yandan ben de bakıyorum dediğim gibi. Yanlış bir şey söyleyeyim yok çünkü. Gayet güzel bir karakter yine. Hem atak speed'i hem defensive dispel'i hem toplu heal vermesiyle 3 kişiye kadar heal veriyor. Bu daha da artıyor hatta ultisinde. Güzel karakter, kesinlikle kullanabilirsiniz. İşinizi görür. Lord bonusu olduğu için Leion'un bir tık altına koyacağım. Ama Eunomia'da sizi yarı yolda bırakmayacak, heal işinizi görecek olan. Hatta şöyle review'dan bakalım. İşte Titanic'te dediğim gibi Apok'ta 5-0. GR1 yine kullanılmış. Hem hızlı kesmeniz gerekiyor GR1'deki şeyleri. Bir de dar bir alan olduğu için o atak speed boost falan herkesi kapsadığından. Faction Trial zaten. Çok önemli değil. Bir de Codex'te. Evet, Codex'te de iş yapar. Baya güzel, iyi bir karakter. Codex hangi Codex? Zelus'un Codex'inde, şu shield kırmamız gerektiği Codex'te fazlasıyla iş yapar. Hızlı vurmak önemli çünkü orada. Kalkanı ne kadar erken kırarsanız o kadar fazla ilerliyorsunuz. Güzel bir karakter Eunomia. Sıradaki Char Alaura.
Geçen video uzun olmuş, o yüzden çok da böyle aşırı üstünde durmadan genel hatlarıyla bilgi verip rate'liyorum. Sonra çok uzun oluyor video. Sizi de sıkmayayım. Laura'nın esas özelliği yani tıpkı şey gibi, Valar gibi düzenli şey olması, görünmez olması. Ulti basmadığınız sürece. Yani progress için iyi bir unittir oyuna yeni başladığınızda. Bir de onun dışında aktif olarak oyunun sonunda bile kullanabileceğiniz tek yer G-Raid 3 sağ taraf. G-Raid 3'ün sağ tarafındaki düşmanları güzel tutuyor. İyi bir opsiyon onun için baya. Hatsutunuz falan varsa o daha çok iş görür tabi de. Alaura da boş değil. Crit rate'ini falan arttırıyormuş hatta. Kendisinin crit rate'ini, crit damage'ını. Ultisi süresince de her crit damage ekstradan vuruyormuş başka targetlara falan. Ya çok bir cacığı yok. Karakterin AoE vuruyor bir de oklarını. Ultisindeyken. İyi ultisindeyken değil, pardon. Ya evet, ultisindeyken ya. Pardon, my bad. Bir karıştırdım hemen. Ultisindeyken bir de AoE vurma özelliği var. Yani Char'la ilgili dediğim gibi aklıma da gelen tek şey G-Rate 3, zaten gördüğünüz gibi en yüksek puanı da orada vermişler. Sonra anti-air falan da, anti-air'da artık kullanılmıyor. Bu eskidir biraz da. Yeni Char'ların gelmesiyle falan Allah oraya çok şey yapılmıyor. Ya o yüzden kendisini Regulus'un da altına koyacağım ortalama, çünkü oyunda aklıma gelen tek bir kullanımı var. En azından kötüden kurtarıyor onu. Bir de oyuna yeni başladıysanız hani Kraken aksine yükseltip kullanabilirsiniz. Sizi bir yerlere götürür. Sırada Constance var. Constance hani karada, yerde kullandığımız bir tank. Yine Watcher Arbiter. Klasları çoğu karakter Watcher Arbiter burada. Bu da öyle. Kendisi heal veriyor. Kendisi heal'landığında Rage, öfke yeniliyor. Bu Char'ın esas olayı zaten ultisinde %45'e yakın bir 35'miş. Ha yok, 45'e kadar çıkıyormuş. 15 saniyenin alanındaki herkese %45 inspiration vermesi oyundaki en yüksek inspiration oranlarından biri. Keza bir de tank olması, aynı zamanda tanklarken de heal basması. İyi bir tank değil bu arada, onu söyleyeyim. Tanklık işini falan iyi yapmıyor. Yani kullandığınızda tank olarak değil de hem heal versin. Nerede mesela Artifact Material'da, EMR'da falan sıklıkla kullanabilirsiniz. Hem heal versin, hem belli aralıklarla hasar boost'u versin %45 kadar. Kötü bir oran değil kesinlikle. Bir yandan da işte hem kara unit olması yerine az biraz tanklık yapsın. Ha bak, yerdeki kara unitlerine 120 daha çok heal veriyormuş. Kendisine de heal basıyormuş bir yandan. Milleti heal'larken. Hasar alırken de daha fazla heal basıyormuş. AoE hasar alırken daha da fazla heal basıyormuş gibi bir özelliği var. Ya overall heal basıyor arkadaşlar Char. Çok öyle aman aman bir durumu yok. Ama kötü bir Char da değil. Alaura'dan falan daha iyi. Regulus'tan da daha iyi. Çünkü ya az çok tanklığını Regulus'un bir tık aşağısında yapıyor. Regulus'tan daha kötü bir tank. Ama hasar boost'u, heal basma özelliği falan onu Regulus'un üstüne çıkartıyor. Çok iyi der miyim Constance için? Yani aslında bayağı 5-0 var burada millet. Çok iyi sanırım deriz ya. Çünkü iyi yani. Oyunun başında gelirse de iyi, sonunda da iş yapıyor. Codeks'te falan da mesela şu Soul Cadence'in Codeks'inde hem kendini heal'lamasıyla falan milleti tutabiliyor. Hayatta da kalıyor. AMR'da kullanıyorsunuz. Progression'da oyunda ilerlerken kullanırsınız. Var kesinlikle Regulus'a falan oranla çok daha yüksek olduğu için şöyle en alttan bir çok iyiye koydum. Sıradaki çar kim? Alistair. Abi Alistair'la ilgili şunu söyleyebilirim. Burada yetenekleri falan tek tek okumayacağım. Oyunda nerede, bu klasta değil, Esoteria'da. Init diye bir karakter var. Ve Init oyunda bedava dağıtılan bir çar. Şurada aşağıda Odyssey var. Oyunda ilerledikçe ben yakında alacağım hatta. 82. kısmında Init'i veriyor size bedava. Alistair dediğiniz karakter bedava değil. Kırmızı wishlerden açıyorsunuz ve öyle geliyor. Allah korusun. Ve yaptığı her şey Init'in kötüsü. Hani
Init'le aynı işleve sahip. Tamamen aynı. Sıfır şaka, identical. Aynı neredeyse. Ve hepsini çok daha kötü yapıyor bedava bir çara kıyasla. Ne yapıyor peki, ona bakalım. İşte her saldırısı aynı düşmana vurdukça kendi atak speed'ini arttırıyormuş. 5 atak speed stackleyebiliyor. Ve full stack'e ulaştığında da true damage vuruyormuş ekstradan. Kendisi böyle yani ışın şey yapıyor. Düzenli vurmuyor da öyle mermi atmıyor da düzenli bir ışını, sol kadens tarzı. Ultisinde de alandaki herkese aşınma uygulayıp true damage hasar vuruyor. Ve kendi hasarını bufflıyormuş biraz daha. Maksimum aşınmaya ulaştığında düz vuruşlarından ekstradan bir hasar vurma ihtimali falan varmış. Dediğim gibi Init'le tamamen aynı şeyi yapıyor ve hasarı Init'e kıyasla çok daha az. Bir de 25 cost Alistair dediğimiz çar. Init dediğimiz karakter bir yandan 19 cost. Hani yani ucuzluk anlamında daha da pahalı, daha kötü ve daha pahalı. Bir de biri bedava, biri değil falan. Ha, çıktı diyelim çarınıza. Oyunun başında kullanırsınız. Yer yer işinize de yarar ama çok da aklıma böyle kullanabileceğiniz vallahi işte bir yer gelmiyor Alistair'a. Titanic Ruins'e 5-0 yazmışlar. Init kullanın, çok daha iyi. Single target content'e karşı çok daha iyidir. Çünkü bir kişiye sürekli olarak vuruyor. Cehennem ışını gibi. Clash Royale'de Cehennem Kulesi vardı, işte o tarz çalışıyor oynadıysanız. Clash of Clans'ta falan. Çok da iyi bir çar değil basitçe. Kötüye koydum. Çöp değil. Yine en azından hani geldiğinde bir yüzüne bakarsınız karakterin. Ama hesapta init var olduğu sürece bu çarı hiçbir yerde kullanacağınız bir şeyde falan kullanırsınız. Init'le ortak olmayan. Gerçi yok, Faction Trial'larda ikisi de Arbiter Init'le. Orada onu kullanırsınız gerekince. Watcher'da da çok daha iyi çarlar var zaten. Ya hiç bakmazsınız bunun yüzüne. Geldik sırada Kigir'e. Keza Dio-Chan gibi bundan da bahsetmiştim. Limited Hero Banner'da. Çok üstüne durmayacağım o yüzden şu an. Yani oyunun single target en fazla damage vuran char'larından bir tanesi. A5 olduğunda, hatta hemen alalım şöyle koyalım. Single target içerik kesme konusunda oyunun en büyük canavarı şu an. Hala şu gün bile. A5 yaptığınızda daha fazla hasar potansiyeli çoğu char'dan çıkmıyor. Keza ultisinde doğru zamanda ulti attığınızda peri atıp sıfır hasar yiyip inanılmaz damage vurma özelliği var. Videoda gösterdiği gibi. Çok güçlü, inanılmaz iyi bir çar. Biraz uyandırmalarına dayanıyor. A0 dümdüz bir Kigiri ile yine tabii ki kullanırsınız. Pişman etmez. Ama oyun sonu içeriklerinde yukarı ödülleri falan toplamaya çalıştığınızda A0 Kigiri yetmeyecektir tek başına. Ama onun dışında Kigiri kendisi çar olarak fazlasıyla güçlü. Kit'i çok güzel. Çok kendine özgü has bir kit'i var bir de. Peri atmak oyunda başka hiçbir şeyin yapabildiği bir özellik değil. Sıfır hasar yiyip kendisini ölümden de kurtarıyor yani bir nevi her seferinde. Ve hızlı da gelen bir ultisi var baya. Gayet güzel, gayet güçlü. Hatta Dio-chan'ınız varsa şu anki eventte sınırlı sayıda sınırlı süre limited time hero şeyi de seçicide kesinlikle Dio-chan'dan sonra Kigiri'yi seçin. Yoksa fazlasıyla güzel, top tier'a koydum. Bayağı iyi. Sıradaki çar Lucius. Lucius nasıl söyleyebiliriz Lucius'u biliyor musunuz? Van Helsing'in Dr. Van Helsing Dracula eventinde gelen AoE vurmayanı Temo versiyonu, biraz daha single target çalışıyor. Ama hani eski de biraz hala rezil bir çar falan değil. Progression için iyi. Keza single target'a vuruyorsanız fazlasıyla yük falan biriktirip inanılmaz şekilde hasarını arttırıp atak speed'ini düşürüyor. Ataklar arası süreyi, atak speed'ini arttırıyor. Ve her vuruşundan sonra bir tane başka vuruş da takip ediyor onu falan mesela. Çok fazla özelliği var böyle. Overall vuruşlarının birden fazla vurması makarası var ve single target hepsi. Yani tek bir unit'e saldırıyorsanız, burada reveal'larına bakalım, zaten gördüğünüz gibi Ejder, Apok, GR3'te kullanmışlar be. Bu eskidir bu arada, GR3'te şu an Lucius'la çok bir şey yapamazsınız ileri stage'lerde. Faction Trial'da evet kullanabilirsiniz çünkü bazı bölümlerde 3 tane nişancı olsun diyor takımda. Condition olarak 3 yıldız için. Orada Legendary olarak iyi. Talon falan da aynı şekilde. Yani oralarda kullanabilirsiniz.
Keza kendisi de çok kötü bir karakter değildir ama hani şöyle ortanın Alaura'dan iyi midir? Alaura'nın en azından GR3'te bir iddiası var. Şu gün bile Lucius'un hiçbir yerde iddiası yok. Sadece tam bir ortalama karakter. Çıkarsa hesabınıza erken oyunda üzülmezsiniz. İleri oyunda çok yüzüne bakacağınızı sanmıyorum. Çok daha iyi karakterler var. Diyelim ve sıradaki çar Aeris. Aeris AoE büyü vuran bir çar. Havaya da vuruyor. Belli bir sayıda vuruş yaptıkça arada boost ve Mighty Thrust diye bir vuruşu var. Bu havaya da vuruyor. Ve %10 büyü hasarı zayıflığı veriyor düşmanlara. Her 5 vuruş tabi. Aeris güzel. Özellikle Gear Dungeon 1'de üst yolu tutmak için çok güzel bir seçenek. Keza onun yanında Malrik'in taşlarında da üst yolu savunmak için kullanabileceğiniz güzel bir seçenek. İşlevleri var. İyi bir karakter, iyi bir hasar potansiyeli var. Ultisinde de bir alan açıyor. Kendi hasarı artıyor. Daha uzağa vuruyor ve bu AoE vurmak için tepeden gereken hasar şeyini, düz vuruş sayısını 2'ye düşürüyor. Yani sürekli patlamalı bir şekilde bolca vuruyor. Keza olanı içindeki herkesin de %50 hareket hızı yavaşlıyor ki daha çok verim alabilsin karakter. Klasları da güzel. Watcher Esotericist. Esotericist olarak onun faction şeyinde de fazlasıyla iş yapıyor. Trial'ında. Zaten burada review'lara bakınca XP Gold Raid'i geçiyor. Evet, Faction Trial. Malrik dediğim gibi. Gear Dungeon, Gear Raid 1. Bunların ikisinde. Keza evet atladım. AMR'da da AoE temelli çalıştığı için yol tutmak için fazlasıyla iyidir. AMR'da da. Ya kısaca yüzüne bakacağınız, geldiğinde üzülmeyeceğiniz A1'i de iyi olan. A1'i menzil arttırıyor. Keza ultisinin açtığı sarı yolda düşmanların %20 daha az vurmasını sağlıyor. Güzel bir A1'i var. Genelde A1'i yetiyor bu karakter için. Bir de 2 cost daha ucuzluyor. 20'ye düşüyor. Güzel. Zaten kullanımlarını saydım. İyi karakterde nereye koyalım? Orta demeyeceğim. Çok iyiye koyarım. Burada iyi diye bir tier açmadım. Çok fazla tier olurdu. Hani şunu direkt iyi yapayım hatta. Orta iyi, top tier diye. Constance'dan iyidir. Şöyle Eunomia'nın da üstüne koyayım. Hadi şöyle koydum. Eğrisi de. İşlevi mevcut. Üzmez. Sıradaki çarımız Kalista. Ya dostlar, Kalista'nın da hani AoE physical atak vuruyor. Düşmanlarını belli bir ihtimalle falan geriye atma özelliği var. Knockback'i var biraz. Hasar potansiyeli inanılmaz düşük. Onu söyleyeyim. İyi bir damage vurmuyor. Ha, oynayacağınız en kötü Krak seviyesinde bir işlevsizliği yok. Daha güncel bir çar çünkü Krak'a kıyasla. O yüzden bir tık daha iyi. Çarları geri falan da itiyor ama hani öyle aman aman bir hasar potansiyeli, böyle uf Kalista çıktı bunu şurada kullanayım falan diyeceğiniz bir nokta oyunda yok. Hele ileri seviyedeyseniz hiç yok. Zaten review'larına da baktığımızda işte bir Faction Trial'da kullanılmış. XP rate, Gold rate, zaten bunları her çarla geçiyorsunuz. AMR bir belki yüzüne bakarsanız. Gear Dungeon 2'de de knockback atmanız gereken kısım oluyor. O da 7'den itibaren galiba. Bir hortlak geliyor üstünüze ve öldüğünde alanındaki herkese tek atıyor. Onu geri itmeniz gerekiyor hortlağın ölüsünü. Bunu yapmak için Kalista yeterli mi knockback'i bilmiyorum. Çünkü ben hiç görmedim Kalista ile knockback atan oraya. Atıyorsa bir işlevi daha olmuş oluyor. Da tek bir işlev. Bu Banshee'yi, hayaleti geri itme işini bir çar için daha konuşacağız birazdan. Hasar potansiyeli de çok değil. Böyle çok vasat. Hatta şu ortadaki çarlar kadar da şey olduğunu düşünmüyorum. İşlevsel olduğunu. O yüzden ben Kalista'yı şahsım adına kötüye koyacağım. Alistair'dan iyi tabii ki ama yani çok da aramayız. Sıradaki çar Talon. Arkadaşlar Talon daha böyle ilginç bir özelliği var. Talon'ı 2 yere koyabiliyorsunuz. Hem hava tile'larına koyduğunuzda nişancı oluyor. Yere koyarsanız da ayı olarak
tank gibi de kullanabiliyorsunuz. Zaten burada da yazıyor. Yere koyduğunuzda Berserker Stance kazanıyor. Burada bir sürü özelliği var. AoE falan vuruyor. Bloğunu arttırıyor. HP'sini arttırıyor. Kendisi açıkça bayağı güzel bir karakter. Çoğu yerde kullanabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi hem okçu olması, nişancı gerektiren G-Raid 3 gibi contentlerde fazlasıyla iyi kılıyor onu. Bir yandan ayıl olduğu için yani yere koyabiliyorsunuz. Tank ihtiyacınızı da karşılıyor. Ultisinde de çok daha hızlı bir şekilde vurmaya başlıyor. Büyü Magic Resistance'ını %60 yok sayıyor düşmanların. Bu az bir oran değil. Keza ayı iken de %40 yine daha fazla hasar vuraraktan %20 daha az hasar alıyor. Ve kendisinden sürekli şey kaldırıyor. Zayıflık kaldırıyor. Her 5 saniyede bir. Bir de can yeniliyor. Fazlasıyla iyi bir ulti. Her 9 saldırıda bir de işte %480 ekstra damage vurup kendisinden yine debuff kaldırıyor. Kendisini bolca temizleme özelliğine sahip. Ayıyken de düz vuruşların %15 ihtimalle yere böyle AoE vurup ekstra hasar vurma özelliği var. Ultideyken de kesin oluyormuş bu durum. İşte kendisine shield basma özelliği de var. Böyle Torn Shield diye bir yük alıyor. Atağını defansını arttırıyor. Yüzdelik şekilde. 10 stack'e kadar. Shield değil de hani ismi Torn Shield. Dikenli kalkan. Talon yani bende olmayan, aşırı da hakim olmadığım ama iyi olduğuna iyi olduğunu bildiğim direkt bir karakter. Zaten en basitinden iki yerde kullanabiliyor oluşunuz. Hem kara hem hava onu otomatik olarak bir yere taşıyor. Review'larına baktığınızda da işte Malrik AoE vurması özelliğiyle ayının iyi de bir tank olmasından kullanabilirsiniz. Faction Trial okçu lazım oluyor dediğim gibi. Çok iyi bir seçenek. Lucius'tan falan aylaylı iyi. Void Rift, Tower of Deception, AMR'da keza. Gold Raid Xp'yi geçiyorum. Titanic Ruin'de bile zehri kendi kendine kaldırabildiği için kendisine self-sufficient, kendine yeten bir çar olması onu bayağı değerli kılıyor. Fazlasıyla iyi bir çar Talon. Gelmesi asla bozmaz. Şey de güzel bir özellik. Ayısı physical, kendisi magical vuruyor. İki türlü hasar ihtiyacını da karşılayabiliyor koyduğunuz yere göre. Fazlasıyla güzel. İşinize yarayacak bir çar. Nereye koyalım? Top tier'a koymayacağım Talon'ı ama iyinin tepesine koyabilirim. Fazlasıyla güzel. Sırada Edit var. Bahsettiğim çar buydu. Knockback geri itme işini. Genelde Gear Dungeon 2'de insanlar Edit'le yapıyor. Ya dostlar hiç kitini falan anlatmakla uğraşmayacağım. Kendisi bok gibi bir tank. Asla bir tanklık özelliği yok. Tek oyundaki işlevi ultisinin düz vuruşlarında knockback sağlaması. O knockback'te de burada gördüğünüz gibi şu periyi. Hatta tam olarak bu peri dungeon'daki. Bunu geri itiyorsunuz. Ya Char'ın oyundaki tek varlık amacı bu. Ha erken oyunda hesabınıza eklenirse kullanırsınız tabii. Ama Char'dan çok bir şey beklemeyin. Çok bir hasar potansiyeli, çok bir tanklık potansiyeli yok. Zaten fark ettiyseniz kitini sadece iyi olan Char'ların açıklıyorum. Pardon. Böyle kötü ya da ortalama olacak Char'ların çok şeyine inmiyorum detayına. Çünkü anlatacak çok da bir şey yok. Zaten review'lara da burada baktığımızda işte Gear Dungeon 1, Gear Dungeon 2 tamamen şey itmek için. Hayal, ya Char'ın oyundaki varlığı hayalet itmek. Başka çok bir işe yaramıyor. O yüzden Kalista'nın üstüne koyacağım. En azından bu işi en iyi şekilde yaptığı için. Yoksa tanklık olarak da çok bir ihtiyacı yok. Sıradaki Char Wukong. Bu da keza limited karakterler içinde zaten bayağı bir Watcher var. Fark ettiğiniz gibi. Bu da sınırlı, bu da sınırlı, bu da sınırlı. Bundan da bahsettim. Çok iyi bir progress Char'ı. Oyunun 11. gününde bedava veriliyor zaten. Ya bedava veriliyor dediğim şey geliyor. Banner'ı geliyor. Alabiliyorsunuz. Hasarı çok iyi. Klonları sayesinde çok iyi bir tanklık potansiyeli var. Stun atıyor kendisi. Uyandırmasına ihtiyaç duyuyor yine Kegir gibi. Uyandırması varsa klonlarıyla falan da stun atabiliyor. Hasarı çok artıyor. Ultisi inanılmaz bir single target damage vurup stun atıyor. Kendisinin işte ultisinin hasarını arttıran yük stackleme gibi bir özelliği var. Max yükte hatta şey yapıyor. Defans falan yok sayıyor. %60'a kadar çok iyi bir özellik.
Fazlasıyla güçlü bir karakter, zaten bahsetmiştim daha önce. Çok da anlatabileceğim bir şey yok. Şurada review'lar bile her yerde. Single target contentlerde kesinlikle çok iyi. Dediğim gibi çünkü hem tanklık sağlıyor klonlarıyla hem çok fazla hasarı var. Yani daha bir karakterden ne istersiniz? Oyuna başladığınızda da sizi çok rahat bir şekilde sırtlayıp götürür. Hatta tüm bu anlattıklarımdan dolayı Wukong'u da şöyle nereye? Ingrid kadar iyi midir? Herhalde overall baktığımızda şöyle koyabilirim ya. Şu şekilde yaptık mı? Top tier'da da çok mu çar oldu? Bir en son bakarız ona. Çünkü daha var yani oraya da girecek olan. Sıradaki çar Neza. Abi Neza dediğimiz karakter oyunda yine keza alabileceğiniz Lord olmayan, mavi sanımla elde edebileceğiniz, sınırlı sayıda da olmayan, her zaman alabileceğiniz, çıkma ihtimali olan en iyi karakterlerden bir tanesi. Çünkü inanılmaz bir hasar potansiyeli var. Hem single hem AoE. Kendisinin yavaşlatma özelliği var. Ayrıca 3 tane silahı var. Tek kişiye Fire Tipped Spear'la vuruyor. %20 şansla da 2 kere vurabiliyor. Ulti süresince de çok daha yüksek oluyor bu ihtimal. Çoklu düşmanlar geliyorsa mızrağı halkaya çevirip millete fırlatıyor. Bir de Yin Yang Blade'i var. Duruma göre geçtiği. Ultisi süresince de zaten %35 şansla bu Yin Yang Blade dediğimiz 5 kişiye kadar %200 vuran bir bıçak. Ultisini de gösteriyor zaten. Ultisinde böyle bir alan açıyor. Düzenli bir şekilde yakma hasarı veren ve belli bir stun özelliği de var. Sersemletme de sağlıyor, yani karakterde CC de var. Tekli düşmanlara mızrağıyla, çoklu düşmanlara halkasıyla, belli bir aralıkta da belli bir ihtimalle bu Yin Yang dediğimiz bıçağıyla deşme hasarı uyguladığı çok iyi bir özelliği var. Böyle ekstra ara özellikleri var. Çok böyle sayısal detaylara girmeme çok gerek olduğunu sanmıyorum. Çok fazla sayı var çünkü Neza'nın kitinde işte şu silahtan şu kadar hasar boost alır falan filan. Char'la ilgili basit özellik anlattığım gibi. Tekli düşmanlarına mızrağıyla, çoklu düşmanlarına halkasıyla ve belli bir ihtimalle de kullanabildiği bir özel bıçağı var. Ultisinde bu ihtimal daha da fazla falan. Böyle bir Arms Enhancement dediğimiz bir özelliği de var. Silah değiştirirken defans falan yok sayıyor mızrak. Halkada bir tane daha fazla düşmana falan sekiyormuş. Bu bıçak da, güçlü bıçak da canı %30'un altındaki düşmanlara execution atıyor. Bu silah değiştirirken elde ettiği özellik. Fazla iyi, fazla güçlü. Yani oyunda elde edebileceğiniz en iyi mavi summon karakteri bile olabilir, yani neredeyse kimilerine göre öyledir. Uyandırmaları güzel. A1'i yavaşlık sağlıyor. Bu silahlar düşmanlara stun atmasının yanında bir de yavaşlık uyguluyor. Ulti stun atıyor, biliyorsunuz, söyledim zaten. Ekstra slow geliyor buradan. A3'ünde ekstradan bir hasar potansiyeli, çok güzel bir A3'ü var bu arada. Düşmanları işaretliyor, ekstra true damage falan. A5'inde de öldükten sonra geri gelme özelliği var. Unyielding tarzı. Çok iyi bir yetenek ağacı. Char'ın kendisi de çok iyi. Review'larına baktığımızda zaten her yerde kullanabilirsiniz Char'ı, aklınıza gelen. Çünkü havaya, karaya, her şeye vuruyor yani, uçana kaçana. Ya abarttım, uçana da vurmuyor da. Yo, uçana da vuruyor. Değil mi? Kafayı yemedim, evet, uçana da vuruyor. Yani basitçe çok güçlü. Aynen anti-air. Uçana da vuruyor. Bir kafam karıştı da bir an. Bir vurmuyormuş gibi hissettim de bir. Her şeye vuruyor. Yer, hava fark etmez. Ucuz. 18, ya çok da ucuz değil de kostu uygun. Hasar potansiyeli çok yüksek. Direkt yine top tier'e koyar. Hatta Wukong'un ben önüne koyarım şahsen. Şu an hepsinin değerlendirdiğimizde bir A0 Neza'yı buraya koyarız herhalde. Zaten burayı bir ayarlarız kendi içinde birazdan. Sıradaki çar Guan Yu. Dostlar, Guan Yu dediğimiz karakter de ilginç. Yine hasar potansiyeli yüksek olan
iyi hasar vuran bir çar. Keza tek dışın olmasıyla yer falan da değiştirebiliyor. Kendisinin ekstra AoE damage vurması gibi bir özellik var. Belli bir sürede bir damage olarak. Kendisi aynı zamanda yük kasıyor. Bu yüklerde hasar artışı sağlıyor kendisine. Böyle fazla süslü yetenekleri var isim olarak. Daha hızlı vurmasını falan sağlıyor 5 düşman öldürdükten sonra. Çoğu debuff'a karşı da bağışıklık kazanıyor. Ultisi de çok güçlü. İkisi de bir yerden bir yere geçtikten sonra silahını böyle inanılmaz şekilde büyük bir alana sallayıp herkese çok fazla vurmaya başlıyor. Kendisine yük falan da kasıyor, bu ekranın üstünde görüyorsunuz. Bu yüklerde hasar artışı sağlıyor ona kalıcı şekilde. Ultisinde başka hasar yok sayması gibi bir şey, defans yok sayması gibi bir durum mevcut. Ve yük başında da daha fazla defans yok sayıyor. Defans delme durumu yani güzel, çok güzel karakter yine Guan Yu. Neza tarzı havaya vurmuyor. Neza'nın aksine hareket etme özelliğine sahip. Ya Neza'nın ulti açmış haliyle Guan Yu'nun ulti açmış hali benziyor birbirine biraz. Böyle durumu idare etme şekilleri benzer. Ha, Guan Yu daha çok toplu şeylerde, düşmanlarda tercih ediyorsunuz. Çünkü Neza silahlarının bir tanesi single target vurduruyor zaten. Alanında tek kişi varsa. O yüzden Neza single target content'te de iyiyken Guan Yu genelde toplu düşmanların olduğu yerde yük kasıp daha fazla hasar boost'u falan alıp kendisine bağışıklık sağlayıp execute falan da var. O tarz bir çar. Keza başka bakalım. Yaptığımız bir şey. Öfke enlemesi falan da mevcutmuş kitinde. Yine bende olmayan, olsun isteyeceğim, kullanabileceğim. Aklıma Guan Yu deyince neresi geliyor mesela? Progression da çok iyi. Oyuna yeni başladığınızda falan rahat rahat götürür. Ondan sonra şeyde Artifact Material AMR'da çok iyi. Toplu düşmanları karşılama konusunda. Başka böyle aklıma gelen Guan Yu'yu öne çıkaran neresi var? Raid'leri falan geçiyorum. Faction Trial'ı zaten söylemiyorum. Malrik atladım keza. Malrik de çok iyi. Malrik'in taşlarında gelen düşmanları onlar da toplu geldiği için orayı da güzel idare ediyor. Keza Tower of Deception'da falan da. GR1'de bile önermişler. GR1'de yani daha iyi alternatifler var. GR1 çünkü büyü hasar üzerine dayanan bir oyun modu ama Guan Yu ile çok fazla vurursanız büyü fiziksel fark etmeyebiliyor. Çünkü defans yok sayması gibi bir durum var. Penetration direkt. Verimli kullanabiliriz Guan Yu'nun diyerekten nereye koyalım onu? Şöyle Talon'ın altına koyabilirim. Top tier'e çıkarmayacağım. O kadar da değil ama gayet güzel bir karakter. Sıradaki çarımız Draylen. Draylen keza yine Constance gibi yerdeyken hem tanklık yapıp hem heal basan bir karakter ama Constance'ın aksine kendisi iyi bir tank. Güzel tanklık yapıyor. Ha Brokir'dir, işte Cadrim'dir falan bunlar çok daha iyi tanklar ama Draylen hem tanklık yaparken hem shield basıyor. Hem alanındaki herkes alan hasarından AoE'den daha az hasar alıyor. %30 kadar hem de. Hiç az bir oran değil bu. Shield basıyor, heal basıyor. Ultisinde shield basıyor. Keza kendisinin bir kere öldüm mü ölmeme durumu da var. Unyielding kiti de şeyi de mevcut. Özelliği de. A1'inde de ultimate'inin range'i artıyor. Ve ulti attıktan sonra alanındaki herkes %25 daha çok vuruyor. Ultisi şöyle bir alana dönüşüyor. Rayleigh'in. Fazla iyi bir olay. Çok iyi bir A1 bu arada. Ya ultisindeki herkesin %25 hasar boost'u alması olayı büyük olay. Kendisi de dediğim gibi çok iyi bir tank. İyi tanklık yapıyor. Aynı şekilde heal potansiyeli de çok iyi. Bir healer gibi Unicorn'u çok güzel heal da basıyor. Tank gereken her yerde. Neresidir? İşte AMR'lardır, Gear Dungeon'lardır. Bakalım hatta Malrik'tir, Tower of Deception, AMR, Dungeon. Dediğim gibi Dungeon'lar. Codeks'ler, tank ihtiyacınız olan ne gibi? Soul Cadence gibi. Saydı şey yapmıyorum çok. Void Rift'teki bölümler. Apocalypse keza.
belli bir yerden sonra o testerenin ilk fazındaki testerenin hasarı çok olduğu zaman kalkanla onu emebiliyorsunuz. G-Raid 2 keza verdiği kalkanla şeyden bile kurtulabiliyorsunuz. Golem'in bağırışı tek atıyor çoğu zaman board'daki her şeyi. Onu bile şey yapabiliyorsunuz, söndürebiliyorsunuz. Çok güçlü, fazlasıyla iyi bir tank. Hatta oyundaki en iyi 3 tanktan bir tanesidir muhtemelen. 3 tane say deseniz biri Draven olur. Top tier'e koyacağım. Onu da koyacağım. Şöyle bir yere yerleştireyim. Dediğim gibi burası çok kalabalık oldu. Bir burayı şey yapacağım. Ama bir de şöyle bir durum var. Şu an tier listene baktığımız Faction Watcher'lar oyunun en iyi görece şeyi. İttifakta demeyeyim de ekibi yani. Oyundaki çoğu HR burada. Çok iyi HR diyeyim. O yüzden biraz yığılma var. Sıradaki çarımız Dane. Burada biraz daha aşağı ineceğiz. Dane çok güncel. Garip bir range'i olan şöyle uzağa, bayağı uzağa vurabiliyor. GVG için Guild vs Guild yani online diğer oyunculara karşı klan savaşında genelde işinizi fazlasıyla görebilecek bir karakter. Kendisi çok uzağa vuruyor. Bu yüzden online savaşta düşmanın böceklerini uzaktan halledebiliyorsunuz yaratıklarına. O yönden güzel. Kendisinin ultisinde patlayıcılı mermi atma özelliği var. Keza bu mermi anti-heal da uyguluyor. Yani o yüzden Gear Raid 1'de de bir opsiyon Dane kullanmak. Uzağa da vurduğu için tur başladığında uzaktan gelen afık duran bir sürü düşmanları da dürtebiliyorsunuz. Hasar öyle aman aman inanılmaz fazla değil. Ama hem aşırı uzağa vurması, hem heal kesmesi, hem de kötü bir damage'ı olmaması. Ha bir de keza ekstra olaraktan slow uyguluyor mermileri. Belli aralıklarla patlayarak falan. Bu yavaşlatmanın da verimini kullanabiliriz. Burada review'da baktığımız zaten Guild War, takım savaşı, işte Faction Trial, Void Rift falan. Hatta G-Raid 1'de çok kullanmamışlar. Anti-heal olmasına rağmen. Öyle aman aman of çok iyi karakter. Her yerde ben bunu kullanırım diyeceğiniz bir eleman değil. Ama çok rezil de sayılmaz. Ortaya böyle hani Alaura'nın altına hatta şöyle koyabilirim. Da Regulus'u biraz fazla yukarı koyduk sanki. Alaura'yı şöyle yapabiliriz ya. Evet. Şu şekilde uygundur. Sırada en güncel çarlarımızdan Kayn. Bundan da keza bahsettim. Bu Watcher'ların çoğunun limited olmasından dolayı bir önceki videoda konuştum Kayn'ı da. Kendisi inanılmaz güçlü olan hem havada hem karada kullanabildiğiniz bir karakter. Tek dişin olması özelliğiyle. Keza ilk uyandırmasıyla havadayken büyük, karadayken fiziksel vurması da onu fazlasıyla esnek kılıyor. Hem tek dişin olduğu için bu esnekliği savaş içinde de uygulayabiliyorsunuz. Ultisinde ekstra hasarlar, birden fazla hedefe vurması, yakma vermesi, inanılmaz yüzdelikli şekilde hasar vurması, ultisi açıksa bir daha ulti bastığınızda süresini uzatıp %50 öfke iadesi gibi mekanikleri fazlasıyla güçlü. A1'indeki hasar değiştirebilme rahatlığı da çok önemli. Kendisi fazlasıyla metaya çöktü. Hatta A5 Wukong kadar hasar potansiyeli var şu an A1 Kayna'nın bosslara karşı. İşte Ejder'dir, EMR'da kötü değil keza. Boss'u tutmak için direkt. Daha yeni bir çar olmasından da dolayı rate'leri biraz daha düşük ama bu Malrik'te iş yapıyor. Titanic Ruin'de, Apokaliptik'te bayağı iş yapıyor. Kodekslerde kullanabiliyorsunuz şeyde falan. Zelus'un kodeksinde shield'ı kırmak için de güzel. Aklıma ilk o geldi. Gear Dungeon 2'de AP vurabilmesi iyi bir seçenek. AD, AP karışık her yerde her şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani kendisi fazlasıyla güçlü. Hatta Wukong'dan bile güçlü. İkisini de A0 default şekilde karşılaştırıyorsak Wukong'dan çok daha hasar anlamında baya yüksek hem de. Kendisini hatta Wukong'un yanına koyarım. Şöyle. Wukong'dan daha iyi benim gözümde. İşte böyle baktığımızda top tier'ın char'ları hepsinden şu an fazla oldu. Bir anormal duruyor. O yüzden ona bir el atacağız. 4 yıldızlara gelelim. Hem diğer klaslara da olur. İlk 4 yıldızımız Lord olan Ain.
Valla Aim'le ilgili 4 yıldızlarla çok konuşmayacağım dostlar. Çok anlatacak bir şey de yok zaten. Çünkü oyunda 4 yıldız kullandığınız süre sınırlı. Belli birkaç çar dışında. Aim'in Lord özelliği cacık. Bir işi yok. Bu Laia'da falan olan halin daha kötüsü. Ingrid ve Laia'nın ortak özelliğinin daha kötüsünü taşıyor. Kendisinin de hiçbir özelliği yok. Hiçbir hasar potansiyeli yok. Sırf Lord olmasından dolayı kötünün en altına koyacağım. Ama yani o da Lord olduğu için işlevsiz. Kullanmazsınız muhtemelen. Lord bonusu dışında. Ondan sonra başka Brienne. Brienne'de durum biraz daha güzel. Ben kendisini güncel Gear Raid'de kullandım. 3'te. Oyunun başında da işinize yarar. AoE şekilde vuruyor. Ultisinde falan. Patlayıcı oklar atıyor. Patlamıyor da toplu şekilde vuruyor. Her 8 saniyede de bir de sonraki oku dağılıyormuş. Böyle aman aman bir çar değil. Ama işinize yarar. Oyunun başında yarar. Gear 3'te de sol tarafta toplu gelen düşmanları tutmak için ultisi benim işime yaradı. Kullanabildim kendisini. Çünkü bende çok öyle piercer karakter yok. Okçu karakter diyeyim. Onun eksikliğini çektiğim yerde işime yaradı. Kendisini o yüzden hani ortaya koyabilirim. Şöyle ortanın en altına. Bunlardan kötü tabii ki de. Şunlardan da fazla işi var oyunda, onu söyleyebilirim. Sıradaki Charge Soleil. Çok konuşacak bir şeyimiz yok. Çok bir hasar potansiyeli yok. Bir işe yaramıyor. Bir damage'ı da yok. Baya boş beleş bir çar, çöp. Kullanmayın. Soleil oyunun başında bile ihtiyacınız olmaz. Siren'i yani oyunda tek bir işi var hatırladığım. O da arenada ucuz olmasından falan kaynaklı single target arenada koyuyorsunuz galiba. Evet, öyle hatırlıyorum. Ultisinde çünkü 12 kostun anında geri veriyor parasını. Bu da şu işe yarıyor. Single target tek düşman geldiği için sadece onu bir saniye falan tutuyorsunuz orada. Sonra zaten çar gearladıysanız ölmüyor da duruyor orada. Çarı yukarıda tutmuş oluyor. Savunmanızı daha yukarı diziyorsunuz arenada düşmana avantaj sağlasın diye. Başka da bir özelliği yok. Hani sırf bu özelliğinden dolayı onu ne yapayım, şöyle şeyin üstüne koyayım. Aynen. Sıradaki çar Lightlock. Lightlock'ta iyi bir heal'ı yok. İyi bir potansiyeli yok. 4 yıldızlı çok daha iyi healer'lar var. Lightlock'a da kalmadınız yani, öyle diyeyim. Lightlock'a kadar çok daha bakıyorum öyle kitinde ekstra bir şey var mı diye. Baya kötü yani. Soleil'den iyidir yine. Hatta Kraken'da iyisidir vallahi. Krak çok kötü çar ya. Ama oyunda kesinlikle çok daha iyi healer'lar var 4 yıldızda. İşte kimdir Hollow'dur, kimdir Vortex'tir, kimdir Midan'dır falan filan. Lily yani. Lightlock'a kalmadık gibi. Sırada Livian var. Livian da yani hiçbir şekilde shields falan hasar tutmuyor. Bir damage'ı da çok yok adam akıllı. Arada bir stun atıyormuş işte. Yani doğruya doğru hiçbir yerde kullanacağınızı zannetmiyorum. Çöp bir karakter. İyi bir tank değil. 4 yıldızlı çok çok daha iyi tanklar var. İşinize yarayacak. Hani tek kullanabileceğiniz şey Piercer'ın şeyini yapıyorsanız Faction Trial'ını, orada gelen unitleri tutacak Piercer'larda çok kara unit'i yok çünkü. Bir Araka var. Piercer'larda kara unit'i. Apsan var. Apsan da rezil. Numera var. Güzel bayağı. Erlangşen yine iyi. İşte Talon'ın ayı formu çok işinde. Hani var birkaç seçenek de çok yok. Hani bunlar yoksa sizde. Bende mesela çok yok öyle. Orada belki işinize yarar ki onu da bile kullanmadım hani. Orası için bile gitmiyor. Öyle diyeyim size. Çöpçar. Sırada Dallin. Dallin'ın oyundaki yine tek makarası, tıpkı çoğu 4 yıldız gibi, size belli aralıklarla para veriyor oluşu. Burada. Para. Belli aralıklarla çarp para veriyor. Hani bunu koyduğunuzda belli bir şeyde para iadesi alabiliyorsunuz. Georade 2'de falan strateji yaparken. Dungeon 3'te de kullanmış bazı insanlar mesela. Char'ın tek olayı para yani. Size az biraz para sağlıyor. Karakterin kendisi bayağı cacık. Hani en azından bir işlevi olduğu için ya Siren tarzı şuraya koyayım. Tek bir tane işlevi var. Hatta Siren'den daha iyi o para kazandırma işlevi. O yüzden buraya koydum.
Başka Mariel. Mariel biraz değişik. Heal veriyor. Karada heal veren çarlardan biri. Constance'ın kötüsü zaten. Baya baya kötüsü hem de. Heal'ını defansa oranlı veriyor sadece. Öyle garip bir özelliği var. Kendisinin defansa oranlı bir heal var. İlginç bir şekilde. Ya gearladıktan sonra bir iki yerde kullanan gördüm. Ama hani yani kimseye de gidin Mariel kullanın demem. Constance'ınız varsa çünkü aynı çarın iyi hali sadece. Zaten tipleri bile aynı. Onun kullandığı kalkan çekici kadar. Tabii bunun üstünde de şey var yani terazi var Arbiter. Ha, bunda da terazi. Aynı çar bunlar direkt. Yani. Ha, bu çarlardan iyi ama karakter olarak en azından şöyle koyayım. Sırada kim var? Evelynn hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir özelliği yok. Hiçbir hasarı. Tam burası bomboş. Tanklık özelliği çok kötü. Hiç kimseyi tutmuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yani AoE damage vuruyormuş bomboş. Başka da hiçbir özelliği yok zaten. Bayağı leş bir çar. Idril. Idril'le durum biraz farklı. Idril oyundaki en iyi 3 tane 4 yıldızdan biri diye sayabiliriz. Hasar potansiyeli çok güzel. Ultisinde menzil ortadan kalkıyor. Düşmanlara hızlı hızlı vurmaya başlıyor. Herkese vuruyor. Ve A5 bir idriliniz olduğu zaman her ultide aldığınız kill için ultisinin süresi 3 saniye uzuyor. Yani iyi dizdiğiniz bir idril ultisiyle tüm haritayı delebiliyor. G-Raid 3'te falan çok iyi bir özelliğe sahip bu konuda. Anti-Air'da bu eski kalıyor biraz artık. Çok idril hiç kullanılmıyor da. G-Raid 3'lerde falan bayağı iyi. Orada bile 4'e 10 bin şeyi var ama eski. Ama şu gün bile başınız sıkıştığında hayli hayli kullanabileceğiniz, işinize yarayacak olan gerçekten iyi. Şu çarların hepsinden iyi bu arada. Hatta iyiye koyarım İdril'i. İdril iyi bir karakter. Hayrını görürsünüz yani. İlerleme için de çok iyi. Oyunun sonunda bile bir okçuya ihtiyacınız olduğunda en azından bir deneyebileceğiniz, bir ihtimal, bir umut verebileceğiniz, belki de sonucu alabileceğiniz çarlardan bir tanesi. Tabii yani şuradaki Piercer'lara baktığında buradaki 5 yıldız çarlar tabii ki İdril'i delip geçecekler. Vera falan İdril'i silip süpürür yerde de. 4 yıldız olmasını da göz önünde bulundurursak işini iyi yapıyor. Iona da hani bu kadar abartamayacağım, bu kadar üste taşıyamayacağım ama onun büyücü versiyonu. Yine eski olan ama fazla ya skorları bile iyi. Güzel damage vuruyor. Büyü hasarına ihtiyacınız olduğu yerlerde işinizi tabii çok daha iyi büyücüler var oyunda. Ama yine İdril gibi 4 yıldız olmasından mütevellit bu çarlardan falan. Hatta onu şöyle koyayım hadi. O kadar şey yapmayayım. Şu şekilde koyabilirim. Çok iyi bir büyü hasarı var. Bir de AoE olmasa da güzel. Gear Raid 1'de falan onu öne çıkartıyor. Gear Dungeon'da da kullanmış millet. Burada girmişler bir viva. Raid'leri saymıyorum bu Gold Raid falan. Faction Trial'da keza işinize yarar evet. Maldrick'te ben kullanmam Iona. Yani Void Rift'te belki oyunun başındaysanız diye şey yapabiliriz. Şimdi buraya bir el atalım. Burası biraz fazla kalabalık oldu çünkü. Top tier falan. Tier listim genel olarak hatta Eğilmen çöpe taşıyorum dostlar. Baya baya kötü unit. Tamam. Bura böyle. Evet buralardan memnunum. Constance, Eunomia, Aeris, Lea Guan Yu falan. Şurayı nasıl ayarlayalım? Ya bu çarları A0'mış gibi düşünerekten Kigiri'yi aşağı çekeceğim. A0 Kigiri bu çarlar kadar parlamıyor. Onu da söyleyeyim şimdiden de niye aşağıda diye sorarsanız. A0'mış gibi düşünerekten koyuyorum hepsini. 4 yıldız hariç. Yani en mantıklısı öyle olur çünkü. Nasıl yapalım? Şöyle yapabiliriz A0 ise. Şu şekilde bir liste tüm çarları A0 düşünürsek uygundur. Ha normalde A0 Talon A0 Kigiri'den fazla iş yapar oyunda da işte ama Kigiri'nin potansiyeli A5 olmasını da düşünmek gerekiyor bir yandan. Onu düşündüğümüzde Kigiri oyunun en iyi çarlarından bir tanesi.
Ya da hatta tam potansiyel haliyle koyayım ya, öyle de bir garip olur. A5'miş gibi düşünürsek şöyle yapardım herhalde. Benim benim son şeyim bu şekilde olurdu tier listim. Bir tekrar bakıyorum. Yine uzun video olmuştur muhtemelen. Kontrol ederim birazdan. Dediğim gibi ben char'ların hepsi hakkında bilgi vermeye çalıştım. Elimden geldiğince. Yine dediğim gibi bende olmayan char'larda bir takılma, aksama, yavaşlama falan muhakkak olmuştur. Onun için de kusura bakmayın. Çünkü bir yandan okuyup da ne az biraz bilgi de vermem şey yapıyor. Öncesinde baktım ama insanın aklında da kalmıyor kullanmayınca char'ı. Mesela Guanyu'nun yükleri falan tam olarak nasıl çalışıyor ben de bilmiyorum. Ama az biraz fikrim var karakter hakkında. Şöyle bir ortalama. Diğerlerinden de herkesten bahsettim zaten. Evet, tier listem bu kadar dostlar. Başka ekleyeceğim, söyleyeceğim sanırım bir şey yok. Dediğim gibi bu tüm klaslar için gelecek. Bugün Watchguard'ı yüklerim. Sonrasında tüm klaslar takip edecek. Hepsi için yapacağım. Yarın keza Wish açılım videosu da gelecek. Banner'ın gelmesiyle birlikte Dio çanımızı alacağız. Yanına piti manipülasyonu da yapacağım. Çar daha gelir. Videomuzu yaparız. Tamam. Evet, video bu kadardı. Beni izleyip eşlik eden herkese çok teşekkür ederim dostlar. Videoya bir like, yorum. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.